Sahip olduğumuz para, şöhret ve ilginin kısa sürede hızla artması ya da azalması psikolojimizde çeşitli değişimlere sebep olabilir. Bu değişimler anlatacağım hikayede geri dönülemez sonuçlar doğurdu. Jinkit kullanıcı adıyla TikTok üzerinde kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşan Ali Abulaban, eşini ve kendisini aldattığı adamı öldürdü. Bugün sizlere cinayetlerin perde arkasını ve sosyal medyanın katilin mental sağlığı üzerindeki etkisini anlatacağım. Hanımlar beyler, karşınızda Ana ve Ali'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan toksik aşk hikayesi. Konuya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi hepimiz 6 Şubat 2023 günü meydana gelen iki depremle büyük bir felaket yaşadık. Bu kaydı gerçekleştirdiğim esnada depremlerin üzerinden 10 gün geçti, 35 binden fazla insan öldü, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. Neredeyse 250 bin kişinin evsiz kaldığı, dondurucu hava şartlarında yaşama tutunmaya çalıştığı korkunç bir süreç yaşadık. Millet olarak hep birlikte yaşadığımız ağır bir travma bu. Doğal afetler tarih boyunca toplumların psikolojisinde, davranış modellerinde ve düşünce yapılarında kritik rol oynamıştır. Depremin etkileri, yaşanan acılar, bunca insanın hayatına mal olan ihmaller, hırsızlıklar eminim uzun bir süre konuşulacaktır. Aslında planladığım videolar arasında Japonya'da yaşanan 9.1 büyüklüğündeki deprem vardı ama böyle bir trajedinin ardından aynı şeylerden bahsetmek istemedim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Son olarak birçoğunuzun bildiği gibi şu aralar hem evlilik hem de göç sürecindeyim. Önümüzdeki haftalarda aksatmadan video yayınlamak istiyorum. Fakat bu yoğun dönemde ufak aksaklıklar yaşayabiliriz. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum ve konuya giriyorum. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat ve çok daha fazlasıyla sosyal medya 2023 yılında hayatlarımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Peki bundan ne kadar etkileniyoruz? Yalnızca birkaç gün içinde yüz binlerce insan tarafından takip edilmeye, milyonlarca insan tarafından acımasızca yargılanmaya ya da örnek alınmaya hazır mıyız? Cevap çoğunlukla hayır. Ali Abulaban'ın Jinkit adlı hesabından oyun ve film karakterlerinin taklitlerini yapmaya başladığında bunun nelere yol açacağından haberi bile yoktu. Genç adam öylesine yetenekli ve başarılıydı ki yaptığı taklitler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. TikTok'taki büyük başarısının ardından Ali ve eşi Ana'yı sosyal medyada 1 milyondan fazla insan takip etti. Oyunlar benim için çocukluğumdan beri bir tutku olmuştur ve Ali'nin 2020 yılında çektiği Skyrim adındaki oyunun parodi videolarına kahkahalar attığımı hatırlıyorum. Ama şunu da hatırlıyorum, arkadaşlarıma bu inanılmaz yetenekli bir adam ama muhtemelen ciddi mental sorunları var demiştim. Elbette kimseye TikTok videosundan teşhis falan koyduğum yok, yalnızca öyle hissetmiştim ve maalesef haklı çıktım. 2021 yılında Ali ve Ana 5 yaşındaki kızları Amara ile mükemmel bir hayat yaşamaktalar. Sosyal medya için sürekli olarak içerik üretiyorlar. Milyonlarca kişinin telefonlarında karşısına çıkıyorlar ve ciddi miktarda para kazanıyorlar. Doğal olarak çevreleri hızla değişiyor ve yeni insanlardan oluşan bir arkadaş grupları oluyor. Sosyal medya üzerinden anlaşıldığı kadarıyla birbirine delicesine aşık ve çok mutlu olan çiftimiz acaba gerçekten o kadar mutlu mu? Talk to me. Taking away my whole life. I got a top secret clearance. You trying to talk to me? I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that. Gördüğünüz gibi maalesef pek değil. Peki nasıl başlıyor bu ikilinin hikayesi? Biraz da ondan bahsedeyim. Ana 1993 yılında Japonya'da dünyaya geliyor. Filipinli ebeveynleri bölgedeki bir askeri üste çalıştıkları için Ana da liseyi bitirene kadar bu askeri üste eğitim görüyor. 2014 yılında Filistin kökenli Amerikan vatandaşı Ali Abulaban asker olarak Japonya'daki askeri üste gönderiliyor.
Burada karşılaşıyorlar ve adeta masalsı bir şekilde aşık oluyorlar. Bir yıl sonra evleniyorlar ve Amerika'ya taşınıyorlar. Kısa süre sonra da Amara adındaki kızları dünyaya geliyor. Buraya kadar gayet güzel, mutlu bir aile tablosu gibi dursa da çiftin sosyal medyada büyük bir şöhrete kavuşmasıyla her şey alt üst oluyor. 2019 yılında Ali'nin Skyrim ve Scarface videoları büyük ilgi çekiyor. Kısa süre içinde Instagram'da 250.000, TikTok'ta ise 1 milyon takipçiye ulaşıyor. Doğal olarak Ali ile birlikte Ana da şöhret basamaklarını hızla çıkıyor ve güzelliği yüz binlerce kişinin dikkatini çekiyor. 2021 yılının Şubat ayına gelindiğinde Ali'nin taklit videoları sayesinde çift büyük üne kavuşmuş, eşi Ana da bu sayede Instagram üzerinden on binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Çift şöhret basamaklarını hızla tırmanırken lüks ve ünlülerin buluşma noktası olan Kaliforniya eyaletine taşınma kararı alıyor. Son derece lüks evlerinde sosyal medyadan kazandıkları milyonlarca dolar ve 5 yaşındaki kızlarıyla yaşayan Ali ve Ana artık çok daha zengin ve ünlü. Fakat bir türlü mutluluğu elde edemiyorlar. Çiftin arkadaşlarının söylediklerine göre Ali'nin baskıcı ve kısıtlayıcı yapısı kazandıkları şöhretle birlikte inanılmaz boyutlara ulaşmış. Sürekli karısı tarafından aldatıldığını düşünen Ali yasaklı madde kullanmaya başlıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bu daha da fazla soruna sebep oluyor. Biraz da Ana'dan bahsedelim. Ana partilere gitmeyi, gece kulüplerinde dans etmeyi çok seven bir kadın. Arkadaşlarıyla neredeyse her gece dışarı çıkıp partilere katılıyor. Tabii özgüven sorunları yaşayan kompleksli kocası Ali de bundan son derece rahatsız. Tartışmalar giderek daha sık, daha şiddetli hale geliyor. Yani bu ilişkinin yürümediği açık bir şekilde ortada. Bu arada Ali eşini sürekli "bana hiçbir şey olmaz, sana istediğimi yaparım, ben artık fenomen oldum, ünlüyüm, kimse bana karışamaz" diyerek sözlü şiddet uyguluyor ve tehdit ediyor. Elbette çifti sosyal medyadan takip eden ve yaşadıkları hayata imrenen milyonlarca insan bu yaşananlardan haberdar değil. Şiddet dolu evliliklerini sosyal medyada saklayıp içerik üretmeye, takipçi sayılarını arttırmaya devam ediyorlar. Bana sorarsanız Ali'nin ciddi bir özgüven sorunu var ve sosyal medyadaki takipçilerinin Ana'nın güzelliğinden bahsetmelerine bu nedenle katlanamıyordu. Çiftin birlikte olduğu her fotoğrafın altında böylesine güzel bir kadının neden Ali ile birlikte olduğunu soran yorumlar vardı. Bir kesim onu para avcısı bir kadın olarak görürken başka bir kesim Ali'nin eşinin güzelliği sayesinde fenomen olduğunu söylüyordu. Ciddi özgüven ve öfke problemleri olan, sürekli aldatıldığını ve terk edileceğini düşünen bir paranoyak olan Ali, ardı arkası kesilmeyen bu yorumlardan ciddi şekilde etkilendi. Ana'nın arkadaşları genç kadını içinde olduğu tehlike hakkında uyardılar. Evliliklerinin yürümediği açıkça ortadaydı ve Ali kontrolsüz ruh haliyle herkes için tehlike teşkil ediyordu. Sürekli belinde silahıyla gezen Ali, neredeyse silahını kullanmak için bahane arıyordu. Eşinin sürekli arkadaşlarıyla parti yapmasından ve sosyal medyada hızla takipçi kazanmasından rahatsız oluyordu. Yaptığı taklit videolarıyla kazandığı şöhretten gururla bahsediyor ama karısının gördüğü ilgiye katlanamıyordu. 2021 yılının Ekim ayında Ana Abulaban polis merkezini aradı ve kocası Ali'nin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Ali bununla da kalmamış, 5 yaşındaki kızları Amara'ya dolu ve ateşlenmeye hazır silahını nasıl tutacağını göstermişti. Ana böyle bir durumda kalan çoğu kadının yapmadığını yaparak ayrılık yolunu seçti ve 18 Ekim günü kocasına evden ayrılmasını söyledi. Genç kadın bir uzaklaştırma emri çıkartmış ve boşanma işlemlerini başlatmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra Ali evden ayrılır ve bölgedeki bir otele yerleşir. Bu süreçte alkol ve madde bağımlılığı giderek artar ve Instagram'da yaptığı canlı yayınlarda bile sürekli alkol almaya başlar. Her gün defalarca kez Ana'yı arayıp nerede olduğunu sormaktadır. Genç kadına ulaşamadığındaysa tüm arkadaşlarını ve ailesini arayıp rahatsız eder. Ali en büyük saplantısı olan Ana'yı kaybetmiş ve bu kayıp karşısında inanılmaz bir öfkeye kapılmıştır. Ana'nın ondan asla ayrılmayacağını, boşanma evraklarını gözünü korkutmak için doldurduğunu düşünmektedir. Saplantılı ve özgüvensiz çoğu erkek gibi Ali de eşinin ondan asla ayrılamayacağını, sadece bir ders alması için böyle davrandığını düşünmektedir. Maalesef bu düşünce genellikle kişileri şiddete yönlendirir, gerçekleri kabullenecek kadar olgunlaşmamış, terk edilebileceklerini idrak edemeyecek kadar kibirli bireyler çoğu zaman sorunlarını kanla çözmeyi seçer. Ne yazık ki 28 yaşındaki zavallı Ana'nın bilmediği şey, Ali'nin evi terk etmeden önce kızlarının tabletine yüklediği casus yazılımdır.
Ali bu yazılım aracılığıyla evdeki konuşmaları sürekli olarak dinlemektedir. Adam ayrıca evden ayrılmadan önce gizli bir yedek anahtar da yaptırmış. 21 Ekim 2021 günü uzaklaştırma emriyle evden ayrılmak zorunda kaldıktan yalnızca 3 gün sonra Ali Abulaban boşanma aşamasında olduğu eşi Ana'yı arar. Genç kadına ulaşamayınca sinir krizi geçiren Ali gizlice yaptırdığı yedek anahtarla eve girer fakat evde kimse yoktur. Evin altını üstüne getirip her yeri dağıtan Ali tüm öfkesiyle evi terk eder. Daha sonra eve gelen Ana evin halini görünce Ali'nin geri gelip kendisine zarar vereceğini düşünür ve bir arkadaşını çağırır. Bu adam 29 yaşındaki Rayburn Barron'dır. Ana ve Rayburn evde, 5 yaşındaki Amara ise okuldadır. Bu sırada kızının tabletindeki casus yazılımdan evi dinleyen Ali bir erkek sesi duyar. Karısı Ana ve tanımadığı bu erkek gülüşmektedir. İnanılmaz bir öfke patlaması yaşayan Ali aracına atlar ve son sürat Ana ile Rayburn'un bulunduğu eve gider. Asansörle bir zamanlar huzurla yaşadıkları dairelerinin bulunduğu 35. kata çıkar. Bu esnada ağlıyor, bağırıyor ve karısının kendisini aldatmaması için dua ediyordur. Nihayet asansör 35. kata ulaştığında koşarak eve girer ve kanepede karısı Ana ile Rayburn'u öpüşürken yakalar. Yıllardır korktuğu, şüphelendiği en büyük kabusunun gerçek olduğunu gören Ali Abulaban silahını çıkarır ve Rayburn'u yüzünden 3 kez, karısı Ana'yı ise alnından bir kez vurarak öldürür. Son nefesini verirken Ana'nın elinde bir torba içerisinde yasaklı maddede bulunur. Koşarak olay yerinden ayrılan Ali, aracına biner ve 5 yaşındaki kızı Amara'nın okuluna gider. Yolda annesini arayan Ali, işlediği cinayetleri annesine anlatır. Okula vardığında ise kızını okuldan alıp aracına bindirir. Amara'ya anneni biraz incitmiş olabilirim der. Zavallı kızın yaşadığı travmayı düşünmek bile insanı yıpratıyor. Ali daha sonra polis merkezini arar, eşi Ana ve arkadaşı Rayburn'un cansız bedenlerini bulduğunu fakat olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyler. Polis ekipleri telefon sinyalinden Ali'nin konumunu tespit eder ve 45 dakika sonra kızı Amara ve dolu silahıyla birlikte aracında yakalanır. Mahkemede Ali Abulaban suçsuz olduğunu ve cinayetlerle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etse de daha sonra tüm suçlamaları kabul etti. Ali'nin duruşmaları günümüzde halen devam ediyor. Mahkeme idam cezası istese de sonucun ne olacağı halen belirsiz. Yargı sürecinde polis merkezinin kayıtları incelendi ve Ana'nın kocası tarafından öldürülmeden önceki 3 ay içinde 9 defa polisi arayıp ihbar ettiği ortaya çıktı. Açığa çıkan bir diğer gerçekse Ana'nın Rayburn ile olan cinsel içerikli mesajlarıydı. Mahkemede bu detaylar konuşulurken adeta çılgına dönen Ali, görevliler tarafından zor da olsa kontrol altına alındı. Ayrıca 5 yaşındaki küçük Amara'nın güvenliği için Ali'nin küçük kızla herhangi bir şekilde iletişim kurması yasaklandı. Sosyal medyanın getirdiği ani ve büyük şöhreti kaldırmak hiç de kolay değil. Zayıf karakterli ve eğitimsiz birçok insan etraflarında hissettikleri sahte ilginin büyüsüne hızla kapılıp kişiliklerinden ödün verebilir. Ne var ki Ana'nın şikayetleri polis tarafından yeterince ciddiye alınsaydı bu cinayetler önlenebilirdi. Elbette ahlaki değerler toplumdan topluma, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ana'nın boşanma aşamasında olsalar da hala evliyken Ali'yi aldatmasını kendi etik kurallarıma göre doğru bulmuyorum. Fakat ne olursa olsun hiçbir şey cinayeti meşrulaştırmaz. Katili haklı çıkartmaz. Ali ve Ana Abulaban. Bana göre onlar da hızla çıkılan şöhret basamaklarında ayağa kayıp düşen, kendilerini takip eden milyonlarca kişi tarafından kısa zamanda unutulan sayısız kurbanlardan. Ani gelen para ve ilgiyle baş edebilmek, özünü kaybetmemek ve kişiliğinden ödün vermemek son derece zor olsa gerek ki böyle yitip giden yüzlerce internet fenomeni var. Kaldığı otelin asansöründe esrarengiz bir şekilde kaybolan ve tüyler ürpertici hareketleri kameraya yakalanan Eliza Lam hakkındaki videomu da izlemenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.